Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kötü giden aile ilişkileri, aileden uzaklaşmak, manevi yönden zayıflıklar dedi. Geçmişin izleri, geçmişe takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar dedi. Aklınızdaki kişinin travmatik bir geçmişi olmuş olabilir. Ve şu an enerjisinde de aslında bununla yüzleştiği, bununla sınandığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ezmek kartı geldi. Elde edilen güç veya daha sonra elde edilen bir gücü kötüye kullanma, yanlış işlere bulaşmak, kendinden güçsüz birini ezmek. İlkbaharın ruhu olarak geliyor, ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor, canlandığını ve yenilendiğini hisset, İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında geçmişin ciddi şekilde izlerini taşıyan bir aklınızdaki kişi var. Geçmişte yaşadığı sıkıntılı süreçleri geride bırakmak istiyor. Çok ezilmiş olabilir, çok duygusal olarak kullanılmış olabilir, yıpranmış olabilir. Sevgi almak ve vermekle ilgili ciddi sınavlardan geçmiş olabilir aklınızdaki kişi ve bu birazcık onu yormuş, zorlamış diyebiliriz. Biraz yorucu geldi kartları ve artık aslında bu enerjilerden kurtulmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu negatif durumlardan çıkmak isteyen, o yaşadığı geçmişteki o ebeveyni olabilir, ona bakım veren kişi olabilir. Onun ona yaşattığı o ezmek, sıkıntılı süreçler, yormak, duygusal olarak güvende hissetmeme gibi durumları geride bırakmak ve sıfırdan başlamak isteyen bir enerji de geliyor aslında. Biraz değişim ve dönüşümün aktif olduğu süreçte diyebiliriz. Yorucu geldi onun için. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugünün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde Aşıklar kartı, mahkeme ve ay kartı geldi. Mahkeme kartı der ki bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması, bazen ise gerçek bir mahkeme süreci. Ay kartı ile beraber. Şimdi şu an enerjisinde öncelikle dediğimiz gibi gerçek bir mahkeme sürecinden geçiliyor olabilir. Gerçek bir mahkemesi var olabilir ve işte sevgiyle, aşkla ilgili, ortaklıklarla ilgili böyle bir sürecin içerisinde olabilir ve bu durum onda ciddi bir korku yaratıyor olabilir aklınızdaki kişinin hayatında. Şimdi burada artık aşıklar kartında evet bir olmak vardır. Eril dişil dengesi de vardır aslında. Şimdi ilişkilerle ilgili ciddi bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Bu yeni başlama enerjisi de ilişkilerle ilgili olabilir. Burayla ilgili ama ciddi bir korku durum var. Bilinçaltı durum var ve onu ciddi şekilde zorluyor diyebiliriz. Bir kart alacağım daha netleşmesi adına. Evet artık yani ciddi şekilde bir uyanışın içerisinde kendi hayatına yön vermek isteyen bir enerji de geliyor. Başkalarının ne söylediği, ne yaptığı ya da geçmişte ona hissettirilen durumlar her neyse bundan özgürleşmek isteyen bir aklınızdaki kişi var aslında. Neden bu durumda? Şu anki bu enerjinin oluşmasının, ortaya çıkmasının, geçmişteki durumların ortaya çıkmasının sebebi ne? Yakın geçmişte neler olmuş dediğimizde alma verme dengesi, tılsım atılısı geldi, sandık ve keşif. Şimdi bu kişi yakın geçmişte sürekli alan ya da sürekli veren enerjilerde kalmış olabilir. Kendi kalbini kapatmış olabilir. Bu zamana kadar ilişkileri böyle çok yüzeysel yaşamış olabilir ve şu anki enerji, yani yakın geçmişteki enerjilerde, o anki enerjilerde hayatında bununla yüzleştiği, bunun farkına vardığı bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Yani aslında ben ne istiyorum? Benim anlayışıma göre ilişki ne? Sevgi ne? Sevilmek ne dedi? Kendi iç dünyasını ne kadar kapattığının farkına vardı. Bir süreçten geçmiş. Bu öyle bir şey ki maddi durumla ilgili de olabilir. Maddesel olarak da sıkıntılı süreçlerin içerisine girerek bunu yaşamış, anlamış da olabilir. Kendini genel olarak yaşama kapattığını fark ettiği bir süreçten geçirmiş.
Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde kılıç üçlüsü geldi. Güçlü bir durumun içerisinde olunabilir. Bu yüzden de yani geçmişinizle beraber böyle bir ilişki seçilmiş, çekilmiş olabilir. Ee, Bazen böyle sıkıntılı, üzüntülü durumları bitirmek olarak da aktarılır bize. Kılıç üçlüsü acı çekmek vardır. Yani kalpte aslında her ne yaşanmış olursa olsun bir acı çekme durumu vardır. Ve artık bunu telafi etmek istediği bir sürecin içerisinde olacak bir kart alalım. Evet, ciddi bir pişmanlık enerjisi var. Neden pişman sen? Değnek dokuzlusu. Yani şöyle duvar örmeyi, karşınızdaki kişi genel olarak duygularını karşı ciddi bir duvar örmüş enerjide diyebiliriz. Kendini kapatmış enerjilerde geliyor. Ciddi şekilde kendini kapattı, böyle duygularını göstermediği, kendini koruma altına aldığı bir süreçten geçmiş olabilir. Ve artık bunun pişmanlığı. Bu ne demek? Örneğin karşısına gerçekten sevebileceği, gerçekten iyi niyetli, ona sevgi veren biri çıkmıştır ve o bu kişinin kıymetini bilmemiş olabilir. O kişiye karşı çok böyle katı davranmış olabilir, hak ettiği sevgiyi karşı tarafa vermemiş olabilir, ilgiyi, alakayı vermemiş olabilir ve bu durum artık bu alma verme dengesinin bozulmasıyla artık bir şeylerin bitme, yorulma sürecine geldikten sonra yapılan yanlışın şu an farkına varıldığı, yakın gelecekte farkına varıldığı bir süreç oluşturacak olarak görünüyor. Ciddi bir pişmanlığı var çünkü ve bu pişmanlık onun canını da yakıyor. Ve bunu telafi edebilmek adına bir iletişime geçme, tekrar görüşme, iletişime geçme, telafi etme süreçlerinin içerisinde olacak gibi görünüyor. Şimdi bu durum sizin hayatınıza şu an nasıl yansıyor buna bakalım ama. Bu durumun size yansıması nasıl? Egosal bir savaşın içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Erillerle ilgili sorun yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bazılarınız babanızla ilgili, babadan kaynaklı bak yine işte onun gibi birini buldum ya da onunla ilgili bir bağın olduğunu farkına varmış olabilirsiniz. Şimdi aslında burada imparator enerjisine baktığımızda ben yaparım, ben başarabilirim, ben güçlüyüm enerjisi vardır ama şu an sanki size arkasını dönmüş biri olarak görüyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi. Yani size karşı duvar ören, duygularını göstermeyen, fazla egolu, daha çok bunu hissettirdi. Daha çok fazla egoyla size gelen, kendini üstün gören bir enerjide birinin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bununla sınandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Daha çok böyle aşkla, sevgiyle bağlandığınız ve bu kişiye karşı adımlar attığınız ama bu adımların karşılığını almadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi aslında sizin burada istediğiniz şey ne? Siz de kendinizde şunu sorguluyorsunuz. Ben güvenilir bir beraberliğin içerisinde olmak istiyorum. Ben artık o karanlığın aydınlanmasını istiyorum. Ben çözülemeyen şeylerin çözülmesini istiyorum dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz ve siz de bekleme enerjisindesiniz. Yani karşı tarafın bir şeyler yapmasını istediğiniz ve bununla ilgili bekleyişte olduğunuzu söyleyebilirim. Ama bu bekleyiş şöyle bir bekleyiş. Artık bir şeyler düzelsin. Yani bitirme gibi değil. Ben artık düzelmesini, mutlu olmayı istiyorum dediğiniz bir süreç var. Şimdi genel olarak etkileri böyleydi. Bugün siz nelere dikkat etmelisiniz buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin lütfen. Şimdi gölün ruhu olarak geliyorsunuz. Sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikle büyük bir mana barındırıyor dedi. Sessiz enerjilerdesiniz. Kendinizi çektiğiniz, korumaya aldığınız bir süreçte olabilirsiniz. Bekliyorsunuz. Güzel geldi aslında. Küslüklerin bitmesi kartı geldi. Küslüklerin bitmesi, yeniden verilecek bir şans, fırsatların iyi değerlendirilmesi, var olanı korumak. Ele almak kartıyla da bilinçte yükselme veya yönlendirilemeyen gücü ele almaktan bahseder. Şu an bekliyorsunuz. Şu an sessiz sakin enerjilerdesiniz ve bir şeylerin düzeleceğine çok inanıyorsunuz aslında. Bu süreçte kendinizi ya da yaşadığınız şeyleri de sorguluyor olabilirsiniz. Şeyleri düzeltme isteği içerisindesiniz ama bunu sessiz, sakin bir şekilde. Ama burada şunu da hissettim sanki. Bazılarınız enerji çalışması yapıyor olabilir, bazılarınız dua ediyor olabilir. Burada güzel bir enerji var. Yani beklemek derken oturup bekleme gibi değil. Evet, teslimiyetteyim. Olacaklara kendimi açıyorum ama güzelliklerle bana gelmesini istiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Güzel geldi burası.
Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda şimdi açık konuşmayla bazı sorunları çözme isteği içerisinde olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Kendi inisiyatifinizi kullanmak istiyorsunuz. Kendi özgürlüğünüzü seçmek istiyorsunuz. Bağımlılıklardan kurtulma isteği içerisindesiniz. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili, duygusal paylaşımlarla ilgili artık ben varım demek istediğiniz bir süreçtesiniz. Yani en çok şunu hissettirdi. Yani ben artık istediğim şeyleri yaşamak istiyorum. Hayatıma gerçekleştirmek istiyorum dediğiniz, biraz da kendinizi böyle net bir şekilde ortaya koyduğunuz bir süreçtesiniz. Bugün daha çok ne istediğinizi, özellikle romantik ilişkilerle ilgili ne istediğinizi sorguladığınız bir gün olabilir. İkiye seçen arkadaşlarım. Uzaklaşma, iletişimden sağlanan soğukluk, uzaklaşmayı seçmek, araya giren ayrılık. Zor bir süreç olabilir sizin için. Özellikle bugün bazı durumlar, işte özlem duygusu artabilir, iletişime geçme isteğiniz olabilir. Kendi içinize döndüğünüzde sabrettiğiniz bir süreçtesiniz. Ama şunun farkına varmanız gerekiyor. Bu bekleyiş, sabretme durumu kendi içinizdeki o karanlık tarafları şifalandırmak adına değerlendirdiğiniz bir süreç olarak geliyor. Yani bu noktada bazılarınız mesela çok öfkeliyse bu öfkeyi biraz daha dindirmeye başladınız. Kızgınlıksa bu kızgınlığı daha böyle kızgınlık, kırgınlıksa bunları daha hafifletmeye çalıştığınız, duyguların size ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalıştığınız bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. İçsel olarak büyüdüğünüz bir süreç ve bugün biraz daha da bunu hissettiğiniz bir süreç. Büyük arkanalar geliyor. 3. 3'ü seçen arkadaşlarım, adalet istiyorsunuz. Çözüm arayışı, kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Gerçek bir mahkeme işiniz varsa sizin de bu noktada artık buradan nasıl ben karlı çıkabilirim dediğiniz bu arayışın içerisinde olduğunuz bir gün olacak. Burada şeye dikkat etmenizi isterim. Sistem size mesajı verecek ama yani karanlık gibi gördüğünüz çözümün uzak olduğu ya da çözümü bulamadığınızı düşündüğünüz noktada aslında çok basit ve kolay bir yerde aydınlığın olduğunu sistem size gösterecek. Lütfen bilgi almaya, sistemin verdiği mesajları almaya açığım diyebilirsiniz. Böyle bir durumunuz yoksa, yani bir mahkeme vesaire gibi bir durumunuz yoksa burada da ilahi adaletin gerçekleşmesini istediğiniz, neden bunlar benim başıma geliyor dediğiniz ve artık gerçekten böyle rahata kavuşmak istediğiniz, yeniden böyle doğmak istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bununla ilgili kendi iç dünyanızda o karanlıkları aydınlatma çabanızın olduğu bir gün olabilir. Dedik. Bugünün mesajlarını da alalım. Keşkelerin bir ömür peşinden gelmesin dedi. Bugün sana ağırlık yapan her şeyden ve herkesten özgürleşme zamanı. Bugün seni dibe çeken insanlarla arana kilometreler koyma zamanı. Bugün yükselmek için kanat çırpma zamanı. Günün olumlamasını da hemen verelim. Yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişi affediyorum ve kucaklıyorum diyebilirsiniz. Affetme konusu biraz ayrıntılı ve birçok farklı bakış açısının getirilebileceği bir konu. Ama şunu lütfen unutmayın. Bazılarımız şunu diyebilir: ben affetmiyorum, affetmek istemiyorum, niye affedeyim bu kadar bana kötülük yapan kişileri diyebilirsiniz. Ancak burada şunu unutmamak gerekiyor. Karşınızdaki kişiyi affetme gibi görmemelisiniz sadece. Burada yaşanılan durumların içerisinde karşınızdaki kişiyi affettiğinizde aslında kalbinizde olan o yükü atmış oluyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi sizin canınızı yakmış, sizi mutsuz etmiş olabilir. Belki hayatınızı alt üst etmiş olabilir ama siz hala öfkeyle, kızgınlıkla bile o kişiyi hayatınızda, kalbinizde tutmaya devam ediyorsanız, yani ben sevmiyorum ki, ben zaten nefret ediyorum bile diyor olabilirsiniz ama bu bile sizin o kalbinizdeki çok büyük bir alanı kapladığı anlamına geliyor ve düşünün sizin yani kalbin frekansı çok çok yüksek. En yüksek frekans kalpten çıkan frekans ve siz burada hayatınıza güzellikleri akıtabileceğiniz, oluşturabileceğiniz o frekansı pozitifte kullanmak yerine o kadar güzel bir alanı negatiflikle, bu kişilerin negatif enerjileriyle
kaplamış oluyorsunuz. Onlardan arındığınızda, özgürleştiğinizde aslında hayatınızda o istediğiniz güzellikleri çekme durumunuzu daha da arttırmış oluyorsunuz. Enerjisini daha da arttırmış oluyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Allah'a havale edin. Yani en şeyi, yani Rabbim en güzelini verir herkese her konuda. Rabbim sana havale ediyorum değil mi? Ben artık bu kişiyi kalbimde yük olarak taşımak istemiyorum diyerek bir çalışma yapabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.